Yatırım dünyasına şöyle bir kulak kabarttığınızda iki isim mutlaka karşınıza çıkar. Yatırım fonları ve ETF'ler. Peki bu ikisi arasındaki fark ne ama ne? Ve bu fark sizin için neden bu kadar önemli? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Evet, bu terimleri sürekli görüyoruz, duyuyoruz ama aralarındaki o ince ama çok önemli farkları bilmek sizin gibi bir yatırımcı için hayati olabilir. Çünkü doğru seçim yapmak, finansal hedeflerinize ulaşma yolunda atacağınız en büyük adımlardan biri. İşte bu bölümde tam olarak bu sorunun cevabını arayacağız. Yatırım fonlarıyla borsa yatırım fonları yani ETF'ler arasındaki temel ayrım ne? Daha da önemlisi bu ayrım sizin cebinizdeki parayı yani yatırım getirinizi nasıl etkiliyor? Yol haritamızda oldukça basit ve net. Önce bu iki büyük seçeneği bir tanıyalım. Sonra motoru açıp içine bakacağız, yani nasıl çalıştıklarını göreceğiz. Ardından onları karşılaştıracağız, gerçek maliyetlerini masaya yatıracağız ve en sonunda da "peki ben ne yapmalıyım" sorusuna yanıt bulacağız. Evet, ilk bölümle başlayalım mı o zaman? Burada yatırım fonlarını ve ETF'leri çeşitlendirilmiş bir yatırım için önümüzdeki iki ana yol olarak düşünebiliriz. Aslında temelde ikisinin de çıkış noktası aynı. Yani bütün yumurtaları tek bir sepete koymak yerine paranızı sizin gibi diğer yatırımcıların parasıyla birleştirip kocaman bir sepet dolusu hisse senedi, tahvil gibi varlığa yaymanızı sağlarlar. Amaç ne? Anında çeşitlendirme ve riski dağıtmak. İşte bu en temel ortak noktaları. Şimdi işlerin gerçekten ilginçleştiği yere geliyoruz. Bu iki yatırım aracını birbirinden ayıran temel çalışma prensipleri neler? Gelin bir bakalım. Şöyle düşünün, bir yatırım fonu yüzlerce hatta binlerce yatırımcının parasının toplandığı dev bir para havuzu gibidir. Bu havuzun başında da profesyonel bir portföy yöneticisi bulunur ve o parayla sizin adınıza alım-satım yapar. Buradaki anahtar kelimeler toplu para ve profesyonel yönetim. Peki, diyelim ki bir yatırım fonu alacaksınız. Süreç nasıl işliyor? Siz gün içinde "ben bu fondan istiyorum" diye emrinizi verirsiniz. Ama fiyatı o an belli olmaz. Fiyat, piyasalar kapandıktan sonra gün sonunda herkes için tek bir fiyattan, yani net varlık değeri üzerinden hesaplanır. Yani gün içindeki o anlık iniş çıkışlar sizi etkilemez. ETF'e gelince tanımın içindeki o sihirli kelime her şeyi anlatıyor. Borsada işlem gören. O da bir yatırım fonu, evet, ama tıpkı bir hisse senedi gibi alınıp satılabiliyor ve işte bu küçücük detay aslında her şeyi değiştiriyor. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere. En temel, en kritik fark bu. Yatırım fonunun fiyatı gün sonunda bir kere belirlenir ve sabitlenir. Ama bir ETF'in fiyatı, borsa açık olduğu sürece saniye saniye, tıpkı bir hisse senedi gibi sürekli değişir. Bu da size gün içinde istediğiniz fiyattan anında alım-satım yapma esnekliği sunar. Evet, şimdi ringe çıkma zamanı. Bu iki yatırım devini, alım-satım, yönetim, şeffaflık gibi en önemli konularda kafa kafaya karşılaştıralım bakalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Alım-satım farkını zaten konuştuk. Yönetim şekli, yani aktif mi, pasif mi olduğu çok önemli bir ayrım. Şeffaflık da öyle. ETF'lerde o gün içinde ne olduğunu bilirsiniz, yatırım fonlarındaysa bunu öğrenmek için aylarca beklemeniz gerekebilir. Ve tabii ki vergi. ETF'lerin yapısı genellikle daha az vergi yükü anlamına gelebilir ki bu uzun vadede getirinizde ciddi bir fark yaratabilir. Bakın, işin uzmanı ne diyor? Bu tanım çok net. Aktif yönetimde bir portföy yöneticisi sürekli hisse seçerek piyasayı yenmeye, daha fazla kazandırmaya çalışır. Pasif yönetimde ise amaç piyasayı yenmek değil, sadece belirli bir endeksi, yani piyasanın genelini birebir taklit etmektir. Daha da basitleştirelim. Aktif yönetimde direksiyonda sürekli en iyi yolu bulmaya çalışan bir şoför var ve doğal olarak ona daha fazla para ödersiniz. Pasif yönetimde ise araç önceden belirlenmiş bir rotayı takip eden bir otopilotla gibidir. Bu yüzden de genellikle daha ucuzdur. Ve evet, ETF'lerin büyük çoğunluğu işte bu pasif stratejiyi kullanır. Ve şimdi geldik belki de en can alıcı noktaya. Maliyetler. Çünkü çoğu zaman gözden kaçan bu ücretler uzun vadede getirinizin bir kısmını sessizce alıp götüren gizli bir canavar gibidir. Şimdi ekrandaki rakama iyi bakın, bu bir şaka değil. 20 yıllık bir yatırım sürecinde sadece %1'lik fazladan bir ücret, toplam birikiminizin neredeyse 1/4'ini, yani %23'ünü buharlaştırabilir. Tekrar söylüyorum, sadece %1. İnanılmaz değil mi? Bir fonu incelerken bakmanız gereken en ama en önemli rakamlardan biri işte bu: gider oranı.
Bu oran, fonu yönetmenin yıllık maliyetidir ve doğrudan sizin getirinizden kesilir. Altın kural şu, ne kadar düşükse o kadar iyidir. Bu kadar basit. Tabii tek maliyet gider oranı değil. Gördüğünüz gibi yatırım fonlarında bazen fona girerken veya çıkarken ödediğiniz satış komisyonları olabilir. ETF'lerde ise her alım-satımda aracı kuruma bir komisyon ödersiniz. Bir de alış ve satış fiyatı arasındaki o küçük fark var, ona da dikkat etmek lazım. Ama her ikisinde de ortak olan ve kaçınılmaz olan şey o yıllık işletme giderleridir. Peki tüm bu bilgileri toparlayıp nasıl bir karara varacağız? Artık sona yaklaştığımıza göre gelin akıllı bir yatırımcının kontrol listesinde neler olması gerektiğine bakalım. Bunları bir yere not alın, hatta ezberleyin. Birincisi, maliyetlerden kaçış yok, o yüzden en düşüğünü arayın. İkincisi, bir fonun geçmişte çok kazandırmış olması, gelecekte de kazandıracağı anlamına gelmez. Üçüncüsü, bu bir mevduat hesabı değil, risk var ve para kaybedebilirsiniz. Ve son olarak en önemlisi, izahnnameyi okuyun. O belge fonun kimlik kartı gibidir. Tüm sırları orada yazar. Sonuç olarak en iyi diye tek bir yatırım aracı yok. Sizin için en doğru olan var. Bu bir denge meselesi. Bir yanda maliyetler, diğer yanda alım-satım kolaylığı ve yatırımlarınız üzerindeki kontrol isteğiniz. Bu üçünü kendi önceliklerinize göre tartıp karar vermelisiniz. Artık yatırım fonu ve ETF etiketlerinin arkasında nelerin yattığını biliyorsunuz. Evet, etiketler basit görünebilir ama arkasındaki dünya artık sizin için o kadar da karmaşık değil. Peki bu bilgilerle donanmış olarak bir sonraki yatırımınızı yaparken sizin önceliğiniz ne olacak? Maliyetler mi? Esneklik mi? Yoksa yönetim tarzı mı? Seçim sizin.